Hukuki Hakların Programı'ndan merhaba. Almanya'da yaşayan Türkiye vatandaşı bir arkadaşım Türkiye'ye dönüş yaptı. Türk vatandaşı olan eşinden Almanya mahkemelerinde ayrıldığını anlattı. Bu boşanma davası sonucunda boşanmanın gerçekleştiğini, ayrıca boşanmanın feri olan nafaka ve tazminata da hak kazandığını anlattı. Türkiye'de yeniden evlenmek için ilgili mercilere başvuru yapmış fakat nüfus kayıtlarında henüz evli olduğu gerekçesiyle talebi reddedilmiş. İcra dairelerine nafaka ve tazminat için yaptığı başvuru da yabancı mahkeme kararının bu şekilde icraya konamayacağı gerekçesiyle reddedilmiş. Bu konuda kendisine yardımcı olmamı isteyince ben de bu konu hakkında program hazırlamayı uygun buldum. Yabancı bir ülkede verilen boşanma kararı Türkiye'de kendiliğinden geçerli olmaz. Yurt dışında yaşayan Türkiye vatandaşlarının yurt dışında açtıkları boşanma davası kararının ülkemizde geçerli olabilmesi için açılması gereken dava türü tanıma ve tenfiz davasıdır. Peki tanıma davası nedir? Tanıma davası yabancı mahkemece verilen boşanma kararının kesin hüküm gücünün Türkiye'yi de kapsaması anlamına gelir. Milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanun, madde 59 hükmüne göre yabancı ilamın kesin hüküm veya kesin delil etkisi, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan itibaren hüküm ifade eder. Yani yabancı ülke mahkemesinin verdiği kararın kesinleştiği tarihte boşanmış sayılırsınız. Türkiye'de açılan tanıma ve tenfiz davasında verilen kararın kesinleştiği tarihte değil. Milletler arası özel hukuk ve usul hukuku madde 58 ve 54'te yazılı şartları taşımadığı için tanınmayan yabancı mahkeme kararı ilam niteliğinde bir hukuki etkiye sahip olamaz. Bununla beraber hukuku bir anlamdan da bütünüyle mahrum sayılamaz. Özellikle herhangi bir ihtilafta ispat vasıtası olarak değer ifade edebilir. Peki tenfiz ne demektir? Yabancı bir mahkemece verilen boşanma kararının tenfizi denildiğinde ise onun Türkiye'de icra edilebilirliği kastedilmektedir. Tenfiz kararı tanımadan farklı olarak ilamın Türkiye'de yerine getirilmesini mümkün kılmaktadır. Örneğin yabancı mahkemece verilen boşanma kararında nafaka ve tazminata ilişkin hükümler varsa, ilamın bu kısımlarının Türkiye'de infazı tenfiz kararı ile mümkün olabilmektedir. Boşanma davaları için açılacak tanıma ve tenfiz davasına aile mahkemeleri bakmakla görevlidir. Peki tenfiz kararı vermeye yetkili mahkemeler hangileridir dersek? Milletler arası özel hukuk ve usul hukuku hakkında kanunun 51. maddesinde yetki kademeli olarak sayılmıştır. Bu maddeler gereği tanıma veya tenfiz davası, kendisine karşı tanıma istenen kişinin Türkiye'deki yerleşim yeri yoksa sakin olduğu yer mahkemesinden, Türkiye'de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir yerde mevcut değil ise Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir. Peki davamızı açtık. Dilekçemizin ekinde hangi belgeleri sunmamız gerekir? Davayı açarken dilekçeye eklenecek belgeler, milletler arası özel hukuk ve usul hukuku madde 53'te belirtilmiştir. İlk eklenecek belge, yabancı mahkeme ilamının o ülke makamlarınca usulen onanmış aslı
veya ilamı veren yargı organı tarafından onanmış örneği ve onanmış tercümesi. İkinci eklenecek belge ise ilamın kesinleştiğini gösteren ve o ülke makamlarınca usulen onanmış yazı veya belge ile onanmış tercümesi eklenir. Bu sayılan belgeler dilekçeye eklendikten sonra dava açılarak karar alınır. Bu karar belirttiğimiz gibi Türkiye'deki tanıma ve tenfis kararından itibaren değil, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği tarihten itibaren geçerli olur. Programımı burada bitiriyorum. Hoşça kalın, adalet ile kalın.